Merhaba, yine bir yeni videoyla karşınızdayım. Bu kez konum mesleğim, savaş muhabirliği. Gariptir, savaş muhabirliğine ilişkin en çok karşılaştığım sorulardan biri bugünkü gündemimi oluşturuyor. Bu soru, savaşın içine girdiğiniz zaman fotoğraf mı çekersiniz, insanlara yardımcı mı olursunuz? Açıkça söylemek gerekirse bunun cevabını ben değil, birazdan göstereceğim tanık olduğum olaylar açıklayacak size. Çünkü buna ilişkin eleştirilere çok tabi tutulduğum için beni çeken, beni görüntüleyen bazı meslektaşlarımın görüntüleri konuşsun önce. Yıllar önce Lübnan'da, 1985 yılından bahsediyorum. Lübnan benim için bir savaş üniversitesi diyeceğim. Çünkü gerek foto muhabir olarak gerek gazeteci olarak çok şey öğrendim Lübnan'da. Tanık olduğum olaylardan bir tanesi ve rahmetli Savaş Hoca'yı da burada saygıyla anıyorum. O da beraberdi benimle. Dünya çapında bir insan kaçırma olayına tanık olmuştuk. Hizbullah örgütü Lübnan'da yaşayan Amerikalıları, Fransızları ard arda kaçırıyorlardı. Bunların serbest bırakılması için uluslararası girişimlerin dışında Telivet isminde bir Anglikan papaz arabuluculuk yapmak istedi. Beyrut'a geldi. Biz de dünyanın her tarafından gelen gazetecilerle beraber Commodore Oteli'nde bu papazın yapacağı basın toplantısı bekliyorduk. Ve gariptir, aynı gün Beyrut'ta, sözde o günlerde adam kaçırma dışında olayın olmadığı Beyrut'ta bir anda birbiriyle dost iki örgüt arasında bir bayrak direğine çekilen bayrakların seninki benimkinin üstünde olamaz, ben bunu kabul etmiyorum deyip çakan bir silahlı çatışma. Öylesine ki 400 civarında insan öldü ve yaralandı bu çatışmada. Ve bu çatışmanın çıktığı nokta bizim kaldığımız otelin yanı başında sokaktı. Sokak diyorum, Commodore Oteli Hamra'yla geçeceğim bir sokak. Biz gazeteciler silah sesleri duyduğumuzda sokağın girişine doğru yol aldık. Ama kullanılan silahlar o çeteler arasında, örgütler arasında öylesine ağır, öylesine etkili ki bir sokak düşünün 500 metrelik, iki ucu arasında uçak savar tüfekleri kullanıldı. Uçak savar makinalı tüfekleri, Duşka adı verilen. O arada gariptir, her tarafta böyle bir sessizlik, onu yaran silah sesleri, uçak savar sesleri arasında biz gazeteciler sığınacak yerler ararken Commodore Oteli'nin bana göre sol tarafında sokaktan bir araba pedalını verdi. Araba tam kavşağa geldiğinde durdu. Herkes garip şekilde dona kalmış. Arabanın içinde iki tane kadın mahsur, direksiyondaki yılı vermiş. Bulunduğum, arkasına saklandığım sütunun hemen oradan fırlıyorum. Fotoğraf makinelerimle beraber. Yanı başımda onlarca gazeteci, karşıdaki binada Associated Press Ajansı ve diğer ajansların şubeleri, herkes kayıt altında. Ben o arabaya yanaşıyorum. Arkada kalan kadınlara yardımcı oluyorum. Sonra ön kapıyı açıyorum. Direksiyondaki adamı çıkarmaya çalışıyorum ve bu arada fotoğraf çekiyorum. Hemen otelin yanı başındaki yerden bir kişi daha geliyor. Beraber o kişiyi sürükleyerek o yaralıyı benim de yardımımla bir arabaya yükleyip hastaneye gönderiyoruz. İnanır mısınız, bu olaya ilişkin beynimin derinliklerinde hiçbir şey yok. Sadece çektiğim fotoğraflar var. Bu soru sorulduğu zaman cevap beni çeken meslektaşlarımın getirdiği görüntüler.
Meğer ben orada insanı kurtarmışım. Almışım başka yere taşımışım ve bir arabaya koymuşum. İşte insan beyni otomatlaştığı için böyle şok anlarında ne yaptığını bilmez. Çünkü bir meslektaşımız var. Afrika'da açlığa tanık olan bir meslektaşım Kevin Gardner. Bir kare fotoğrafta önde açlık mağduru bir çocuk, arkada bir akbabayı görüntülemiş. Fotoğrafı çekmiş. Ardından öğrenmiş ki o çocuk akbaba tarafından öldürülmüş. Bunu fark ettiğinde çok geç hayatını sonlandırmış. O yüzden bu tür konularda direkt suçlama yerine o andaki davranışlarımızın tamamen otomatikleşmiş bir beyin sonucu olduğunu bilmemiz lazım. Biz foto muhabirleri, gazeteciler gittiğimiz yerde bir defa başka insanların kaçtıkları yerlere gidiyoruz. Yaptığımız iş kolay bir iş değil. Ama oraya gidiş amacımız, yani uzman olmadığımız için biz kurtarma görevine gitmiyoruz. Doktor değiliz, can kurtaran değiliz. Biz gazeteciyiz. Orada acı çeken insanların acılarına son verecek, dünyayı, dünya kamuoyunu bu işin içinde taraf olanlara da doğru bilgilerle ve belgelerle aydınlatacak iş yapmaya gidiyoruz. Amacımız tabii ki görüntü çekmek, fotoğraf çekmek. Ama onu yaparken robot olmadığımızı, ölüme tanıklık yaparken ne diyeyim kan içici vampirler gibi olmadığımızı da anlatmamız gerekiyor. Çünkü duyarlı toplumlarda zaman zaman bu tür polemikler medya dünyasında bizim bu işi yapanları zor durumlara sokuyor. Dediğim gibi ben bu işin birinci tanığıyım. Allah rahmet eylesin bir meslektaşım böyle bir olaydan ötürü suçlandı yıllarca. Ama biz savaşlara tanıklık yapan savaş fotoğrafçıları, savaş muhabirleri ve savaş kameramanları, çünkü birbirinden çok farklı alanlar. O yüzden biz oraya ölümü göze alarak çıkıyoruz. Aramızda ciddi bir mesleki deformasyona uğrayan olduğu gibi bu işte yaralanan ve hayatını kaybeden insanlar var. O yüzden gelişi güzel değerlendirmelere gerek yok. Suçlarken de çok dikkatli olmamız gerekiyor, özellikle meslektaşlarıma yönelik. Yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız Coşkun Aral kanalına abone olunuz. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum.